İngiltere'nin en başarılı futbol kulüplerinden biri olan Londra'nın gururu Chelsea Futbol Kulübü'nün stadyumu. Stamford Bridge, Londra'nın batısında Fulham'da yer alıyor. 40 binden fazla koltuk kapasitesiyle Premier Lig'deki en büyük stadyumlardan biriymiş. Bugün bu stadyumun turuna katılacağız. Bu tur kulübün tarihi hakkında bilgi veren bir rehber eşliğinde yaklaşık 1 saat sürüyor. Tur sırasında hem stadyumu hem de kulüp müzesini ziyaret edeceğiz. Ayrıca giyinme odalarını, oyuncuların stadyumda yürüdüğü tüneli ve basın toplantısını yaptıkları yerleri de göreceğiz. Bu tur için Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi web sitesinden bilet almak gerekiyor. Açıklamalarda tüm detayları bulabilirsin. Hadi turumuz başlasın. Chelsea Futbol Kulübü Müzesi, Stamford Bridge Stadyumu'nun içinde yer alıyor. Müzede kulübün kuruluşundan bugüne kadarki tarihi hakkında bilgiler, tarihi fotoğraflar, eşyalar, forma koleksiyonları ve ilginç objeler yer alıyor. Tur saatinden yarım saat erken gelip müzeyi ziyaret edebilirsin. Ayrıca müzede unutulmaz maçlar ve oyuncuların hatıraları hakkında bilgi veren interaktif ekranlar da bulunuyor. Takım sanılanın aksine kurulduktan sonraki ilk 50 yılında büyük başarılar elde edememiş. Ta ki 1955 yılında İngiltere 1. Ligi'ni ilk sırada bitirerek ilk şampiyonluğunu ve ilk kupasını kazanana dek. Bu başarıdan sonra Chelsea, İngiltere'nin en önemli takımlarından biri olarak anılmaya başlamış. En büyük zaferleri ise 1997 yılından sonra gelmiş. Chelsea Futbol Kulübü'nün stadyumu ya da taraftarların deyimiyle kısaca The Bridge, takım henüz kurulmadan 6 yıl önce yapılmış. İngiltere'nin en eski stadyumlarından biri olan The Bridge, ilk zamanlar atletizm yarışmaları için kullanılıyormuş. Bentley Boys, Chelsea Futbol Kulübü'nün 1920'lerdeki başarılı dönemi sırasında takımının birçok ana oyuncusunun Bentley arabalarına sahip olmasından dolayı verilen takma ad. Chelsea Futbol Kulübü 30'dan fazla kupaya sahip. Sahip olduğu kupalar dünyadaki en başarılı kulüpler arasında yer almasını sağlıyor. Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, Avrupa Ligi gibi çok sayıda başarıları var. Forbes dergisinin 2022 araştırmasına göre Chelsea dünyanın en zengin 8. kulübü. Ama hep böyle zengin değilmiş. Nereden nereye dedirten bir başarı hikayesi var. Ünlü iş insanı Ken Bates'in Chelsea Futbol Kulübü'nü 1982 yılında tam 1 pound karşılığında satın aldığını biliyor muydun? O dönemde kulüp büyük bir finansal kriz içindeymiş, hatta iflas edeceği gözüyle bakılıyormuş. Ancak Bates kulübün başına geçerek maddi sorunları kısa bir sürede çözmüş. Bu süreçte kulüp yeniden yapılandırılmış. Yeni sponsorluk ve reklam anlaşmalarıyla finansal durum hızla iyileştirilmiş. Ayrıca kulübün Stamford Bridge Stadyumu modernize edilerek büyük yatırımlar yapılmış. Bates, 1 pound karşılığında aldığı kulübü 2003 yılında Abramovich'e 140 milyon pound karşılığında satmış. Bugün kulübün marka değeri 3 milyar pound civarında.
En büyük rakipleri yine Londra takımlarından olan Arsenal ve Tottenham. Bu takımların arasında geçen maçlar futbol severler tarafından çok ciddiye alınıyor. 1980'lerde İngiltere'de çok yaygın olan holiganlık Premier Lig stadyumlarından neredeyse tamamen silindi. Ama uluslararası maçlarda şiddet eğilimi artabiliyor. Holigan kelimesi ilk olarak 1894'te Londra'daki bir çetenin adı olan Hooligan Boys için ortaya çıktı ve Londra basınında popüler oldu. İngiliz gazeteleri zaman içinde çetelerle ilgili haberleri holiganlar ve şiddet eylemlerini de holiganizm olarak adlandırmaya başladı. Bugün dünya çapında birçok dilde şiddet yanlısı futbol taraftarlarını tanımlamak için kullanılan spor centilmenliğine hiç de yakışmayan bir sözcük. Stamford Bridge'deki futbolcuların giyinme odalarında her biri duşlu olan bireysel dolaplar var ve her oyuncu kendi dolabında eşyalarını saklayabiliyor. Ayrıca birçok egzersiz aleti ve fitness ekipmanı gibi antrenman malzemeleri de mevcut. 2 adet misafir takım giyinme odası da var. Bu giyinme odaları da modern ve işlevsel bir tasarıma sahip ve misafir takım oyuncularının konforlu bir şekilde hazırlanmasına olanak tanıyor. Chelsea Futbol Kulübü arması bir aslan figüründen oluşuyor. Armadaki aslan figürü İngiltere'nin sembolik hayvanı ve aynı zamanda kulübün güç, cesaret ve liderlik gibi özelliklerini simgeliyor. Kulüp 1952 yılında bu arma ile ilk kez oynadığı maçı kazanmış ve o zamandan beri kulübün sembolü haline gelmiş. Başlarda kulübün adını Chelsea mi yoksa Kensington mı yapsak diye çok kararsız kalmışlar ama sonunda Chelsea'ye dönmüşler. İyi ki de öyle olmuş, yoksa takımın kısaltması KFC olacaktı. Rakiplerin tavukla ilgili şakalarına maruz kalmaktan son anda kurtulmuşlar. Stadyumun içindeki tünel, saha kenarında bulunan teknik alanın arkasında yer alıyor. Oyuncular, teknik ekipler, hakemler maç öncesi ve sonrası sahaya buradan çıkış yapıyor. Tünelin içinde oyuncuların dinlenebilecekleri ve hazırlık yapabilecekleri bir bölüm, antrenörlerin maç sırasında taktiklerini konuşabilecekleri bir bölüm, hakemlerin hazırlanabilecekleri bir bölüm ve basın toplantıları için hazırlanmış bir yer bulunuyor. Chelsea'nin tüneli diğer Premier Lig kulüplerinin tünellerine kıyasla çok daha geniş bir tasarıma sahip. Stamford Bridge, Avrupa'nın en modern ve teknolojik açıdan gelişmiş stadyumlarından biri olarak kabul ediliyor. Kulüp, stadyumu düzenli olarak yenileyerek sürekli modernleştiriyor. Futbolcularına ve taraftarlarına en iyi deneyimi sunmaya odaklanmış durumda. Stamford Bridge sahası 103 metre uzunluğunda ve 67 metre genişliğinde olup FIFA ve UEFA tarafından belirlenmiş standart ölçülere sahip. Sahanın akustik özellikleri taraftarların seslerini en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmış. Managers have to stay in the box. If they come out the box, they are fined money. Jose Mourinho paid his fine before the match because he spent his time over here. The Sheet, stadyumun en ünlü tribünlerinden biri. Tribün, Stamford Bridge'in doğu tarafında bulunuyor ve ismini tribünün üzerindeki büyük çatıdan alıyor. The Sheet tribünü, kulübün kutsal üçlüsü olarak adlandırılan diğer tribünlerle birlikte Chelsea taraftar kültürünün önemli bir parçası.
Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi alışveriş merkezi Stamford Bridge Stadyumu'nun içinde yer alıyor. Mağazada kulübün lisanslı ürünleri, giysi ve aksesuarlar satılıyor. Londra'da bir futbol maçı izlemek istersen, resmi kulüp sitelerinden ya da güvenilir internet sitelerinden biletini temin edebilirsin. Açıklamalar kısmında detayları paylaşıyorum. Futbolla aram çok iyi olmasa da Londra'nın en başarılı futbol takımını ziyaret etmeden olmazdı. Ben bu turdan çok keyif aldım. Umarım videomu beğenmişsindir. Kanalıma abone olmayı unutma. Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!